Herkese merhaba, ben Emre İlhan. Yeni bir videoyla, yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün günlerden 27 Temmuz 2025 Pazar günü. Öğleden sonra 5'i çeyrek geçiyor. Konum olarak da Gümüşova Elmacık köyündeyiz. Artık o kadar sıcak havalar söz konusu ki erken saatlerde gelip bahçede çalışma yapamıyoruz. Mecbur bu saatlere kalıyoruz. Benim de çok az biçilecek bir yerim kaldı. Fındık altında. Onu biçeceğim inşallah. Saat 8.30'a 9'a kadar biçmeyi planlıyorum. Ama esas konum bu değil. Esas konum bölgemizde olan yangınlar ve fındıktaki son durum. Biliyorsunuz 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hemen bizim arkamızda Yeşilyayla köyü var. Buraya birazcık mesafesi uzak olabilir ama insan endişelenmeden edemiyor. Yangın o kadar hızlı yayılabiliyor ki öğleden sonraları çıkan rüzgar inanılmaz derecede şiddetli oluyor ve yangının yayılmasına sebep olabiliyor. Biz de endişelenmedik değil. Hatta böyle üzerimizden helikopterler geçiyordu sürekli. Bir yandan yangını söndürmek için uğraşanlar, bir yandan işte melene gidip dolduranlar, bunları gözlerimle şahit oldum. Allah'a şükür yangını söndürebildiler. Biz de bölgemizde mümkün mertebede hiçbir şekilde ateş yakmıyoruz. Sigara içenler daha dikkatli bir şekilde söndürüyorlar. Tam söndüğüne emin olarak söndürüyorlar. Buna eminim. Ben biliyorum ki eğer şurada bir ateş yansın hemen köylü ayaklanır, gider o ateşi söndürür veya o kişiyi uyarır. Yani bu konuda herkesin bu bölgede duyarlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayla karşılaşmayız. Hatta hiç kimse karşılaşmaz. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten zor bir şey. Geçmiş dönemde bizim de evimiz yanmıştı elektrik kontağından. Gerçekten zor bir durum. Hani ormanların yanması, insanların evini kaybetmesi, canlıların ölmesi gerçekten üzücü. Allah bir daha bizlere böyle bir acıyı, böyle bir sınavı yaşatmasın. Neyse biz konumuza gelelim arkadaşlar. Kuraklıkla baş ediyoruz. Fındığımıza elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu yılki sorunumuz kuraklık. İnanılmaz derecede kurak geçen bir sezondayız. Fındıkları nasıl kurtarırız diye düşünüyoruz. Bazıları önlem alabildi ama ben maalesef bu önlemi almakta geç kaldım. Biliyorsunuz önceki videolarımda bir kuyu açmıştık. O kuyu bu sene faal benim için olmayacak. Özcan abi mısırlarını suluyor. Ne kadar kurtarabilirse inşallah bir kısmını kurtarabilir. Ama durum çok kötü. Şöyle söyleyeyim, normal şartlarda yani geçen sene de kısmen yağış oldu ama bu seneki kadar yağışsız bir zaman hatırlamıyorum. Mayıs ayları özellikle bizim bu bölgelerde çok yağışlı geçerdi. Mayıs ayında yağmur yağmadı desem yeridir. Hatta hava sıcakları o kadar erken artmaya başladı ki biz buralarda tişört giymeye başladık. Hani alışık değiliz. Biz Haziran'dan önce böyle tişört falan giymezdik. Ama biz Nisan ayında tişört giymeye başladık. Ve Mayıs ayında yağmayan yağmurlar Haziran'da da devam etti. Haziran'da sadece bir gün yağış aldı burası. O yağış da gayet güzeldi ama ne kadar da yağsa bize fazla katkı sağladı mı tartışılır. Sadece süreci birazcık uzattı diyelim. Ama inşallah yağış gelir. Şu an fındık için yapabilecek bir şey yok. Maalesef şu an olan neyse, neyi kurtarabiliyorsak ona bakacağız. İnşallah yine önümüzdeki hafta bir yağış gözüküyor. O yağış yağarsa en azından dallarımız birazcık kendine gelebilir. Köklerimiz kendine gelebilir. Seneye kendimizi hazırlayabiliriz. Biz ne yaparsak yapalım gördüğünüz gibi yaklaşık 25 tank uygulama yaptım. Kış gübresi uygulaması yaptım. Mayıs'ta topraktan azot uygulaması yaptım. Bir sürü uygulama yaptım ama gelin görün ki hava şartlarına yenildim diyebilirim. Keşke daha öncesinde kuyuyu kazdırıp
sistemimi döşeyebilseydim. Tabii bunlar hep bir zaman ve hep bir maliyet gerektiriyor. Bir proje gerektiriyor. İnşallah seneye buna daha hazırlıklı olacağız. İnşallah gerek duymayız. Yani inşallah böyle bir sulama ihtiyacına duymayız. O yüzden de tek temennimiz biz masrafı yapalım ama yağışımız olsun bölgemizde. Hem mahsullerimiz hem yaşantımız normal seyrinde devam etsin. Gerçekten şu an insanların psikolojisinin bozulduğunu düşünüyorum. Yangın çıkar mı? Bir şey olur mu? İşte dışarıya çıkamıyorlar. İnsanlar risk altında. Hele ki yaşlılarımız risk altında. Bu sıcaklarda gerçekten bir kalp krizi riski, başka hastalıkların riski meydana gelebilir. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Sadece yaşlılar değil, çocuklar da çok önemli. Bizim evimizde ufak bir çocuğumuz var. O da ısrarla dışarı çıkmak istiyor ama biz onu dışarı çıkartmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak. Herhangi bir şey başına gelsin istemiyorum. Sizler de mutlaka bu şekilde yapıyorsunuzdur. Şimdi size fındık dallarımı göstereceğim. Ne durumdalar? Gerçekten artık kavrulmaya başladılar. Daha sonrasında çok fazla uzatmadan bir fındık fiyatıyla alakalı da konuşalım. Konumuzu kapatalım. Şimdi fındık bahçemize bakalım. Durum nedir? Görmüş olduğunuz gibi bir yomra dalı. Artık fındıklar yanmaya başlamış ve dökülüyorlar da. Şöyle herhangi bir tanesini şöyle açalım. Durum nedir? Zaten çok da canlı olduğu söylenemez. Evet. İçi bu şekilde. Gölge alan yerlerde fındıklar kendini muhafaza edebilmiş ama güneş gören yerlerde ise bu durum söz konusu değil. Yapraklar iyice kahverengileşmeye başlamış. Biz burada bir çaprazlama sıra kaldırımı yapmıştık. O yüzden de buradaki ocaklarım fazlasıyla şu an güneşe maruz kaldılar. Hemen şu üst kısma geçelim. Burada ise böyle bir uygulama söz konusu değil. Burada budama yapmış olduğum için burada ise durum farklı. Burada çaprazlama ocak kaldırımı ilerleyen yıllarda yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada gölgeleme olayı daha fazla. Ocak araları çok sıkı olduğu için altlarda kalan fındıklar kısmen de olsa kendini muhafaza edebilmiş. Ama tabii iç doldurmaları ne seviyede göreceğiz. Yerlere şu an itibariyle fındık dökümü çok az. Çok fazla görmüyorum. Mesela şunların içinin boş olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle alayım bir tane. Görüyorsunuz. Boş fındıklar yere kendini bırakıyorlar. Kuvvetli olmayanlar. Şurada bir yeşil fındığımız var. Şöyle gösterelim. Gayet sağlıklı gözüküyor. İç doluluğu da bu şekilde. Bakın burada da yine bir dökülmüş fındık var. Evet, iç dolulukları bu şekilde. Bu bölge birazcık sarı fındık ağırlıklı bir bölge. Burada erken dökülmelerin olması gayet normal. Normal şartlarda bu hafta sermem gerekiyordu. Bakın yukarıki kısımlara bakarsanız orada yanıklıklar fazlasıyla gözüküyor. Yapraklar sararmaya başlamış durumda.
işte gölgede olan yerlerde bakın fındıklar daha kendini belli etmemiş, kahverengileşmemiş dışarıları. Bu bir sivri fındık dalı. Gayet üzerinde güzel fındık var gözüküyor ama tabii iç doluluk oranı nasıldır? Orası tartışılır. Tabii bu budama yaptığım yerde geçen sene hiç fındık alamamıştım. Bu sene maşallah diyelim. Ama aşağıki kısım ise böyle değil maalesef. Orada aralardan ocak kaldırdığım için birazcık ocaklar güneşe maruz kalmış durumda. Bakalım hayırlısı inşallah. Fındıklarımızın son durumu bu. Yerlerde şu an döküntü fındık gözükmüyor çok fazla. İnşallah bir an önce biz de filemizi serer, fındıkların dökülmesini bekleriz. Gördüğünüz gibi fındıklarımızdaki son durum bu şekilde. Bahçemizde son durum bu şekilde. Gerçekten nelerle karşılaşacağımızı fındıktan sonra göreceğiz. İşte geçen sene karşılaştığımız şeylerin başında kokarca illeti vardı. Bahçelerimde çok fazla kokarcaya rastlamadım. Ama biz uygulamamızı eksik etmedik. 2 kez kokarca ile mücadele için ilaçlama yaptık. İnşallah bu sene fındığımızı verirken böyle bir problemle karşılaşmayız. Dediğim gibi sezon yaklaşıyor. Az bir zamanımız kaldı ama maalesef fındık fiyatı yine açıklanmadı. Belki önümüzdeki hafta açıklanacak diyorlar. Son saniyeye bırakıyorlar. Artık fındığı kaderine teslim ettiler desek yeridir. Durum bu şekilde. Fındıklar yanıyor. Bahçeler kuruyor. Geçen senenin zahiyatları var. Uç kuruları var. Belki önümüzdeki sene daha fazla uç kurusuyla karşılaşacağız. Ben belki çok fazla mücadele ettim. Yapraktan beslemeye çok özen gösterdim. Ama tek eksiğim ise sulamak oldu. Keşke onu da yapabilseydim. Sulayabilenler oldu, sulayamayanlar oldu. Ben geçen senenin vermiş olduğu hezimetle hiç fındıklığa girmeyenler oldu. Ve don zararı oldu çoğu bölgede. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah çiftçinin emeği, alın teri boşa gitmez. İnşallah hak ettiği bir fiyat açıklanır. Tek temennimiz bu. Gerçekten emek veriyoruz. Öyle eskisi gibi sistemlerle uğraşmıyoruz. Birim alandan ne kadar daha fazla verim alabilirizin derdindeyiz. Daha fazla nasıl katma değer katabiliriz derdindeyiz. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz derdindeyiz. Keşke daha fazla kazanabilsek ve mekanizasyona yatırım yapabilsek. Mekanizasyona yatırım yaptığımız zaman bu makineleri üretenler daha fazla Ar-Ge yapacak, daha fazla geliştirme yapacak ve daha fazla çiftçiye ulaşmaya çalışacak. Görmüş olduğunuz gibi bir patpatımız var. Başka da bir tarım aletimiz yok. Böyle tekerlekli, fındığın içinde rahat dolaşabileceğimiz, işlemlerimizi yapabileceğimiz maalesef yok. Gönül istiyor ki olsun ama durum bu. İnşallah fındık hak ettiği değeri bulur ve biz de emeğimizin, alın terimizin karşılığını alırız. Hemen şurada arkamda ocağı görüyorsun. Yani kendinden vazgeçmiş bir durumda. Tamamen güneşe maruz kalıyor. İnşallah seneye kendini toparlar diyeceğim ama gerçekten zor. Uç kuruları inanılmaz derecede fazla var. Söylenecek çok fazla söz yok. Yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Her sezon yaklaştığında böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Allah'ın dediği olur, ne diyelim. Biz alın teri dökmeye, emek harcamaya devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta 2-3 Ağustos itibariyle fındık filelerimi sereceğim. Bu videoyu da en kısa zamanda atmayı planlıyorum.
Eğer sermeyi düşünüyorsanız çok fazla geç kalmayın. Fındık bahçeleri bu durumda. Fındıklar döküldü, dökülecek. Gerçekten dalda zor duruyorlar. Belki bazı bölgelerde dökülmüş olabilir. O yüzden de file serecek olanlara da bu dipnotu iletmek istedim. Şimdilik hoşça kalın.